Deposit photos. Peki size Ceyda hiç bu inşiraattan bahsetmiş miydi? Bilge: Evet, zamanında bahsetmişti. Geceleri yanına geldiğini ve onu izlediğinden bahsetmişti. Polis: Peki bu inşirahın varlığını siz de aile olarak hissetmiş miydiniz? Bilge cevap verir: Evet, bir gece mutfakta meyve soyuyordum. Ceyda yanıma gelip beni öptü ve salondayım diyerek yanımdan ayrıldı. Ben de meyve tabaklarını hazırlayıp salona doğru ilerledim. Eşim Hasan ve kızlarım Kübra ve Büşra salondaydı ama Ceyda yoktu. Ceyda'nın nerede olduğunu sordum. Bana Ceyda'nın odasında olduğunu ve odasından hiç çıkmadığını söylediler. Şaşkınlık içerisinde Ceyda'nın odasına doğru gittim. Kapıyı açtığımda içerisi dumanla kaplıydı. Sen sigara mı içiyorsun diye sordum. Yavaş yavaş ağlamaklı bir sesle bana doğru dönerek anne, yatağımın altında birisi var, çok korkuyorum dedi. Yatağının altına baktım, bir kız vardı. Bana doğru dönerek ağlamaklı bir şekilde bana anne, yatağımın üzerinde birisi var, çok korkuyorum dedi. Hemen yatağın üzerine baktım. Yatak sanki hiç dokunulmamış gibiydi. Çok korkmuştum. Bozuntuya vermek istemedim. Eğildim ve Ceyda'ya yataktan dışarı çıkmasını istedim. Çıkar çıkmaz bana sarıldı. Kalbim güm güm atıyordu ama soğukkanlı olmak zorundaydım. Her zamanki sıkıcı ve sıcak bir gün, tahmin edilebileceği üzere okulun son günleri. 11. sınıf bitti. Ceyda ve arkadaşlarını üniversite sınavı heyecanı sardı. Okulun son 5 günü olmasına rağmen Ceyda'nın arkadaşlarının devamsızlık hakkı olmadığı için okula geliyorlardı. Ceyda ise arkadaşlarını yalnız bırakmamak için devamsızlık hakkı olmasına rağmen okula geliyor. Ne kadar da iyi bir arkadaş. Can sıkıntısından ölmek üzereyken Dilara şu sözleriyle can sıkıntısına son vermişti. Hadi şişe çevirmece oynayalım. Sınıfta 6 kişi vardı. Ceyda, Dilara, Buse, Hilal, Azra ve Yasin. Evet, Yasin arkadaşlarının trollüne maruz kalmış bir kişi kendisi. Arkadaşları okula geleceği söyledi ama sonuç olarak gelmediler. 5 kanka bir şişe bularak oyuna başladılar. Bir iki el oynadıktan sonra akıllarına Yasin'in de sınıfta olduğu geldi ve Dilara Yasin'i oyuna davet etti. Yasin, sen de bize katılmak ister misin? Yasin elindeki telefonu bırakarak oyuna katıldı. Yasin sonradan katıldığı için o çevirecek şişeyi. Yasin şişeyi çevirdi. Şişe, Yasin daha ilk turda eski sevgilisi Ceyda'ya denk gelmişti. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Kaç kişiyi sevdin? 1. Uzun bir süre birbirlerine baktılar. Bir süre sonra Yasin bu bakışmaya alaycı bir tavırla şu sözleri söyleyerek son verdi. Okey, hadi sıra sende. Bir ay sonra Azra ve Dilara çıkar. Azra, doğruluk mu cesaretlik mi kanka? Cesaretli kankim. Oo, yandın kanka. O zaman şey yap. Yasin'in saçını kes. Hayda, ben ne alaka? Hadi sen erkeksin, bir şey olmaz sana. Ne alaka şimdi, Allah Allah. Oyunun kuralı bu. Biz ne yapalım? Hadi Azra. Azra Yasin'den bir tutam saç alır. Bir ay sonra bu sefer Buse Dilara eşleşmesi olur. Buse sorar. D mi C mi? Ceyda'nın C'si. O zaman şey yapsak. Buse çantasından bir tırnak makası çıkarır. Al bu makası, Yasin'in bir tırnağını kes. Herkes güler. Yasin bir şey diyemez ve Yasin'in bir tırnağı kesilir. Daha sonra Hilal Dilara eşleşmesi olur. D o C'siz. Make your change. C. He. Makyaj kutunu çıkar ve Yasin'e makyaj yap. Yasin haklı olarak sinirlenerek bu oyun şişi çevirmece mi Yasin'i üzmece mi anlamadım da. Şaka yaptım kanka, alınmadın değil mi? Yok ya, alınmadım da hep bana nereye kadar? Günah keçisi gibi hissettim kendimi. Tamam o zaman kanka. Kalk Buse'ye makyaj yap. Boşa çıkartmış olma makyaj malzemelerini. Ve o gün bu şekilde geçer gider. Tamam o zaman kanka. Kalk Buse'ye makyaj yap. Boşa çıkartmış olma makyaj malzemelerini. Ve o gün bir şekilde geçer gider. Ceyda eve gelir. Okul yorgunluğu ile kendini yatağa bırakır. O sırada annesi Bilge Hanım odaya gelir. Hoş geldin kızım. Hoş buldum anne. Geç geldin bugün. Evet, azalara geçtim biraz. Peki yarın da okula gidecek misin? Bilmem, akşama karar veririm. Akşama Fatih amcanlara gidebiliriz. Paketim var daha, bu akşam yeter sanırım. Zaten kesin değil ama yine de haber veririm dedi. Bilge Hanım dışarı çıktı. Ceyda ise akşam yemeğine kadar dinlenir, akşam yemeği sırasında. Bugün Dilan aradı. İstiyorsanız bize gelin. Bu akşam müsaitiz dedi. Yok olmaz, bu akşam kupa maçı var. SS'imin maçı var. Çok önemli maç. İzlemezsem olmaz. Kübra, aman baba, yarın özetini izlersin. Allah'ın günleri çuvala mı girdi? Biz de yarın gideriz Fatihlere. Neyse o zaman arayayım ben Dilan. Gelmiyoruz diyeyim. Yemek bittikten sonra Ceyda odasına, Hasan ise maçı izlemek için salona geçti. Bilge Hanım ise her akşam olduğu gibi mutfakta meyve soyuyordu. O sırada Ceyda gelip annesinin yanağından öpüp benim tabağımı salona getirirsin dedi. Bilge Hanım tabakları hazırlayıp salona götürdü. Ceyda nerede? Odasında. Benim tabağımı salona getirsin demişti. Ceyda hiç çıkarma odasından.
Ne bileyim, bana öyle gelmiş herhalde. Neyse, ben Ceyda'nın tabağını odasına götüreyim. Bilge Hanım Ceyda'nın odasının kapısını açar açmaz çok ağır bir dumanın odayı kapladığını görür. Kız, sen sigara mı içiyorsun? Bak bakayım bana. Ceyda'dan ses soluk çıkmaz. Kız Ceyda, bak bakayım bana. Ceyda ağlamaklı bir sesle annesine doğru döner. Anne, yatağımın altında birisi var. Bilge Hanım, kızımın kendisini oyaladığını düşünerek yatağın altına bakar. Bir de ne görsün? Yatağın altında Ceyda. Anne, yatağımın üzerinde birisi var anne, çok korkuyorum. Bilge Hanım yatağın üzerine bakar. Yatak sanki hiç bozulmamış gibi tertemizdir. Yatağın altına bakar. Tamam kızım, geçti. Kimse yok artık. Hadi çık yatağının altından. Bak, meyve getirdim sana. Ceyda yatağın altından çıkar. Annesine sarılıp ağlamaya başlar. Çok korkmuştu anne. Simsiyah, inşirahmış adı, öyle söyledi. Çok korkuyorum anne. Tamam kızım, geçti, korkma. Hadi kalk git, ellerini yüzünü yıka. Yıka, salona gel. Sonra ben tabağını götürüyorum. Bilge Hanım belli etmiyordu ama kendisi de çok korkmuştu. Kızı Ceyda daha da korkmasın diye dışarı vurmamıştı. Ceyda ellerini yüzünü yıkayıp salona geldi. Bu sırada babası boynunda Eskişehir atkısı Eskişehir maçını izliyordu. Ceyda ise en ucu köşedeki koltuğa oturup dışarı izlemeye başladı. Uzunca bir daldı. Kendini porsuk çayının sularına bıraktı. O kadar kötü bir durumdaydı ki gönlünde o kişiden bile daha önce koyduğu, uğruna sevgilerine res çektiği Eskişehir Spor'un maçını bile izlemiyordu. Uzaklara daldığı bir arada camdan aşağıya doğru sapsarı bir ipin indiğini gördü. Bir örümcek ağına benziyordu. Ne olacağından emin olmak için cama doğru yaklaştı. Yaklaştığında o sarı şey yüzü kanlı, gözleri simsiyah olan korkunç bir silüete dönüştü. Korkutucu bir ses tonuyla "Navvana el kurbanı şeytan" dediğini duydu bu varlığın. O sesi duyar duymaz korkudan çığlık attı. Kalbi küt küt atıyordu. Bir gecede 2 kez cinler tarafından saldırıya uğramıştı. Hemen ailesi etrafına toplandı. "Kızım, ne oldu?" Biri daha biraz etrafa korkulu bir yüz ifadesiyle baktıktan sonra gülmeye başladı. Kahkahalar atıyordu. "Kızım, sen iyi misin?" "Bir an dalmışım. Saçımın telini örümcek ağı zannedip korktum." "Tamam, hadi git elini yüzünü yıka. Belli ki uykun var senin. Sonra da maçı izleriz beraber." "Bir şey soracağım. Bu eli yüzü yıkamak her derde deva mı? Çok merak ediyorum." "Uykun varsa elini yüzünü yıka geçer. Kendinde değilsen elini yüzünü yıka geçer. Başını ağrıyorsa elini yüzünü yıka geçer. Aşk acısına birebirdir. Her şeyin devasıdır bu. Öyle diyorsun. Hadi neyse, maçı izleyelim, o sırada açılırım." Hasan ve Ceyda maçlarını izlemeye koyulurlar. O sırada Ceyda hep telefonunu kontrol etmektedir. "Kimle konuşuyorsun sen?" "Bizimkilerle, yarın okula gidecekler mi gitmeyecekler mi diye." "Senin bağımsızlık hakkın var. İstersen gitmeyebilirsin. Bakacağım duruma göre." 11G sınıfı WhatsApp grubuna ailemin hızlı şoparları girer ve sorar. "Yarın kimler okula gelecek?" "Ben geleceğim. Efekan geliyor. Kerem ve Nilay da gelecek." Böyle. "Azra, Dilara, Buse, siz?" "Geleceğiz kanka, sen?" "Benim hakkım var ya, ben gelmeyeceğim." "Okey kanka." Ceyda annesine ve babasına bakarak "Ben gitmeyeceğim yarın okula." "Tamam kızım, sen bilirsin." Ceyda telefonu bırakır ve maçı izlemeye başlar. Aradan 5 dakika geçtikten sonra bir bildirim gelir. "Abi de bizim Yasin gelecek." "Oğlum bak, gene bugünkü gibi yaparsanız var ya." Ceyda telefonu bırakır ve maçı izler. Aslında çok maç izlediği söylenemez. Çünkü bu gece yaşadığı o 2 olayın etkisindeydi hala. Umursamamak istemiyordu ama bu sarı şeyin saç teli olmadığını da biliyordu. O yatağını işgal eden siyah şeyin de cin olduğunun farkındaydı. Ama bunların anlamı neydi? Bu tam anlamıyla çok güçlü bir lanet miydi? Gecenin ilerleyen saatlerinde uykusu gelen Ceyda maçı izleyemeyecek kadar uykulu olduğunu söyler. Odasına doğru giderken Bilge Hanım, "Odana kadar eşlik edeyim mi canım?" der. "Sağ ol anneciğim, teşekkür ederim, iyi geceler." Bu uzun ve korkunç gecenin ardından Ceyda nasıl uyuyacağını bilmiyordu. Yorganı tamamen üstüne çekip ağlayarak bildiği tüm duaları okudu. Her dua edişinde odadan farklı sesler gelmekteydi. Çıtırtı, ayak sesleri. Tüm dualarını okumayı bitirdi. Tüm cesaretini toplayıp yorganı üzerinden çekmeye hazırlanıyordu. Çünkü hava çok sıcaktı. Tüm cesaretini toplamıştı ki odadan gelen derin bir nefes alış sesi onu bu hareketi yapmaması konusunda uyarmıştı adeta. Yorgan üzerinde hafif bir ses tonuyla ağlayarak kendisini kabusun acımasız pençelerine bıraktı. Gecenin bir yarısı Bilge Hanım, kızı Ceyda'yı kontrol etmek için eşi Hasan'a belli etmeden Ceyda'nın odasına geldi. Hafifçe kapıyı açtı. Ceyda yatağında mışıl mışıl uyuyordu. Kapıyı kapattı, derin bir oh çekti. Ama oh çekmesiyle mutfaktan kırılma sesinin gelmesi bir oldu. Emin adımlarla mutfağa doğru ilerledi. Mutfağa doğru yaklaştıkça mutfak duvarlarına yansıyan bir adet gölge gördü. Tezgahta bir şeyler yapıyordu. Kübra olduğunu düşündü. Mutfağa baktı, sırtı dönüktü. Lambayı açmak için düğmeye bastı. Ne kadar şanslı ki lamba açılmadı. Ta ki şanslı olan tezgahtaki varlık idi. Hafiften ürkmeye başlamıştı. Bilge Hanım yutkundu ve "Kızım" diyebildi sadece. Bu "kızım" dediğinde tezgahtan gelen sesler şiddetlendi. Şiddetlendikçe etrafa et parçaları saçılmaya başladı. Bilge Hanım yere saçılan etlerden birisini eline aldı, çürümüş et bunlar. Hemen bıraktı elinden.
Bu sırada tezgahtaki varlık kafasını hızlıca Bilge Hanım'a çevirip keskin gözlerle ona bakmaya başladı. Bu Ceyda'ydı. Kırmızı gözlü, soluk tenli Ceyda. Bilge Hanım hızlıca Ceyda'nın odasına gitti, kapıyı açtı. Ceyda yatağında değildi. Aksine yatağında siyahlı, sırtını dönmüş bir kişi vardı. Odanın her yeri kanla yazılarla ve satanistik sembollerle doluydu. Kapının karşısındaki duvarda kocaman Süleyman mührü vardı. Duvarların birinde kan ile 3546 yazılıydı. Diğer duvarda 2 adet vav harfi, öbür duvarda Arapça başka bir şeyler yazıyordu. Bilge Hanım hareketsiz kalmış ta ki biri sarı, diğeri kara 2 yılan onun ayağını gıdıklayana kadar. Çığlık atarak arkasına döndü. Döndüğü anda kızının kılığındaki cin, belki de Inşira, ona doğru saldırdı. Ama tahmin ettiğiniz üzere bu da bir rüyaydı. Kabus yani. Uyandı. Sabah 7 olmuştu. İşe gitmesine daha 2 saat vardı. Bu yüzden kafaya koydu. Uyuyacaktı ki mutfaktan sesler geldi. Hırsız girerse diye odadaki mutfak bıçağını alarak mutfağa gitti. Mutfağın lambasını açtı, yine tezgahta birisi duruyordu ama lamba açılmıştı. Tezgahtaki kişi ise Ceyda idi. Bilge Hanım hemen bıçağı sakladı. Kızım hani okula gitmeyecektin? Fikrimi değiştirdim, gidiyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Kahvaltını yaptın mı? Yaptım annem, hatta tepsiden döktüm. Dalgınlıktan. Bilge Hanım, tamam kızım, dün gece rahat uyudun mu? Uyudum anne. Anneye yalan söylenmez. Asık suratla söylüyorsun. Doğruyu söyle bakayım. Gerçekten annem, çok rahat uyudum. Sen sıkma canım. Hadi ben kaçtım. Sen öyle diyorsan öyledir. O zaman sarı civciv. Hadi iyi dersler. Ceyda kapıyı kapar ve okulun yoluna düşer. Gün boyunca ev boş olduğu için Kübra arkadaşlarıyla evde takılma planları yapmıştır. İlk sınavından çıkan Kübra, Ceren ve Beren ve Zühre Kübra'nın evinde toplanırlar. Başlarlar dedikodu gıybete. Şu bizim sınıftaki Harun çok iyi çocuk değil mi ya? Hangi? Şu Buraklarla takılan değil mi? Ta kendisi. Kübra o sırada elinde biralarla dedikoduya dahil olur. O kadar yakışıklı değil ama ortalamada değil. Kişilik olarak da iyi bir insan. Zamanında bana okul fişlerini bedavaya vermişti. Geçen sene değil mi? Geçen sene sen onunla çıkıyorsun sanıyordum ben. Aslında hoş çocuktu. Muhabbeti de güzeldi ama çok terstik. Ne gibi? İlk tanıştığımızda Beşiktaş'ı tuttuğunu söylemişti. Zamanında Orhan Gazi'de oturuyorduk. Zaten en fazla oraya kadar gelebildiniz demişti. İnönü merdivenlerini hatırlatmadım. Neden? Hoşuma gitmişti o zaman. Ama bugün aynı şeyi söylese cevabım farklı olurdu. Direkt hatırlatırdım. Yalnız araya giriyorum ama böyle olayların yaşanmaması lazım tribünlerde. Bir Eskişehir Spor taraftarı olarak düşüncem bu. Doğru. Sonuçta hepimiz o korkunç patlamadan sonra bir araya geldik. Bence gayet daha iyi oldu. Ki Harun da kötü yapmış o lafı söyleyerek. Neyse ya, ben bir lavaboya gideceğim. Siz beni beklemeyin, devam edin. Beren lavaboya girip işini bitirir, sifonu çekmek ister ama sifon çalışmıyordur. Kalkar ve sifonunu kurcalamaya başlar. Tam o sırada suda yüzen ve üzerinde Arapça yazılar ve semboller bulunan bir kağıt görür. Bir kaba çeşmeden su alarak sifon niyetine kullanmaya başlar. Bütün pislik gider ama o kağıt bir türlü gitmez. Eline eldiven giyerek o pis suya elini sokup o kağıdı alır. O kağıdı alır almaz lavabonun içindeki dolabın kapağı hızlıca kapanıp açılmaya başlar. Meraklı Beren o kapağı açar. Kapağın içi simsiyah, çok uzunca geriye doğru gidiyordur. Dolapta 2 adet çürümüş yumurta ve biri siyah, biri sarı 2 yılan vardır. Beren çığlık atar. Arkadaşları çok ivedi bir şekilde lavaboya gelirler. Beren hareketsizce dolaba bakıyordur. Dolap normaldir. Daha doğrusu Beren hariç herkes normaldir. Biz dönelim sarı civcive. Okula gidip arkadaşların yanına oturur. Zinde gözükmeye çalışır ama değildir. Dün gece hiç uyuyamamıştır. Hatta okula da uyanık kalabilmek için gelmiştir. Evet, gerçekten zinde kalabilmek için gelmiştir. Sınıfta herkes vardı, Yasin yoktu. Yoksa Yasin arkadaşlarını mı trolleyecekti? Dersler boş geçiyordu. Herkesin canı sıkılıyordu. İkinci dersten sonra Yasin geldi. Sırtında bir çanta, elinde bir flash bellek. İçinde filmler, ancak film türü olarak yalnızca korku filmleri vardı. Ceyda dün geceki olaylardan ötürü ve zaten korku filmlerinden çok çabuk etkilendiği için kafayı koyar ve uyumaya çalışır. En azından gözlerini dinlendirir. Ders din kültürü ve ahlak bilgisidir. Filmin her sahnesinde bir cin kabilesi için en güçlü denilmesine Yasin güler. Ne oldu Yasin, neye güldün? Hocam en güçlü cin kabilesi. Hocam peki hangisi? Bir tane yok ki hocam. Onun maridi var, zuzulası var, yakuzası var, inşirahı var. Tam o sırada Ceyda sırtında bir acı hisseder ve ahlayarak dikilir. Ne oldu Ceyda? Kabus gördüm hocam. Tamam kızım, sen uyumaya devam edebilirsin istersen. O sırada teneffüs zili çalar. Dilara ise Ceyda'yı dışarı, her zaman buluştukları yere, okul çardağının oraya çağırır. Bütün tayfa olarak toplandıktan sonra hikaye kurguladın değil mi Ceyda? Ha ha ha, çok komikmiş. Nasıl ya, ne hikayesi? Dün gece beni aradı işte. İşra adında birisi beni takip ediyor dedi filan, dinledim. Sonra moral verdim filan, onu diyorum. Kanka yemin ediyorum sana İşra'nın bir cin kabilesi olduğunu daha yeni öğrendim. Şu gözlerimi görmüyor musun? Ne kadar zayıflar. Uykusuzluktan ölüyorum. Demin uyumaya çalıştım.
Yasin inşaat der demez sırtımda pençe hissettim. Ona irkildim. Kanka şu gözlüğe bak, kızılıyor. Kanka dalga geçme. Şu an müthiş kötü durumdayım. Kanka dalga falan geçmiyorum. Ciddiyim. Aç bakayım sırtımı. Geç şuraya. Görünmeyen bir bölgeye geçip Ceyda'nın sırtını kontrol etmeye başlarlar. Ceyda'nın sırtını açtığı anda kızlar şok olur. Çünkü Ceyda'nın sırtında 35-46 ve Süleyman mührü vardı. Aslı hemen Ceyda'nın sırtının fotoğrafını çekti. Ceyda sırtının fotoğrafına baktı. Bakar bakmaz ağlamaya başladı. Ve ağzından şu cümle döküldü. Allah'ım ben ne yaptım? İkinci gün. Kübra ve arkadaşlar Beren'i salona getirip sakinleştirmeye çalıştı. Ancak bu neredeyse imkansızdı. Beren görmüş olduğu manzarayı anlatmaya çalışıyordu. Arkadaşları buna inanmıyordu. Onlar inanmadıkça Beren'in morali iyice düşüyordu. Herkes farklı bir dünyadaydı. Zühre, Harun'la nasıl muhabbet başlatacağını düşünüyordu. Ceren indirimdeki ayakkabıyı almak için parayı ailesinden nasıl isteyeceğini. Kübra ise anne ve babası eve geldiğinde onları ispiyonlayacak olan komşularından nasıl kurtulacağını düşünüyordu. Yani hiç kimse gerçek anlamda Beren'i düşünmüyordu. Ciddiye almıyordu. Zavallı Beren ise öylece, sanki karne günüymüş gibi halı deseni inceliyordu. Sonunda Kübra dışarı çıkıp hava alma ve tüm bu olayları unutma fikrini ortaya attı. Beren, ben ne bu eve bir daha gelirim ne de daha burada dururum diyerek çantasını toplayıp kapıya yöneldi. Kapının oradaki aynada biraz duraksadı. Aynadan makyajını tazeleme fikri çok mantıklı gelmedi ve kapıyı açıp hızlıca kendisini sokağa attı. Okulda işler hiç iyi gitmiyordu. Ceyda uykusunu bahane ederek kafasını sıraya gömüyor ve ders boyunca hiç kaldırmıyordu. Ceyda'nın diğer arkadaşları endişe içerisindeydi. Azra kapının önünde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerini bekliyordu. Hoca geldiğinde hocayla özel olarak konuşmak istediğini söyledi. Ve hoca Ceyda'nın sırtının fotoğrafını gösterdi. Of, bu çok kötü. Nereden buldun bu fotoğrafı? Hocam bir internet sitesinde buldum. Ben de siz bilirsiniz diye düşünmüştüm. Hoca incelemeye devam eder. Hocam, efendim kızım. Biliyor musunuz anlamını bunların? Bilmiyorum. Hiç mi hiç hayra alamet değil bu işaretler. Peki ne hocam? Boş ver. Bilmesen daha iyi. Hadi sınıfa derse. Geç kalacağız. Hocam, hadi kızım sınıfa. Peki hocam. Azra sınıfa girer. Arkadaşları hemen kaş göz hareketleriyle olayı anlatmasını ister. Ne olmuş neymiş onlar? Ben size teneffüste anlatırım. O sırada ise Bilge Hanım temizlik için geldiği evde yerleri silip süpürüyordur. Koskoca villada tek başına duran Bilge Hanım dün gece gördüğü rüyanın etkisinde hala çıkamamıştır. Yerleri silerken kızının yaşadığı olay ve rüya arasında bir bağlantı kurmaya çalışmaktadır. Aklından önce bu olayları eşi Hasan Bey'e anlatmak, daha sonrasında ise onu hocaya gitmeye ikna etmek geçer. Daha sonrasında ise eline telefon alır ve rehberden eşinin numarasını bulur ancak ara tuşunu bir türlü basamaz. Telefonu yeniden yerine koyar ve arkasını dönüp gider. Ancak 2 adım atabilir. Çok şiddetli ve yakınlardan gelen bir kırılma sesi onu irkiltir. Arkasına yavaş yavaş döner bir de ne görsün. Telefon yerde kırılmış bir şekilde duruyor. Telefonunu yerden kaldırmaya çalışır. Allah'ım ben ne yaptım diyebilir sadece. Tam o sırada telefon çalar. Evet, daha az önce kırılmış olan telefon çalmaya başlar. Bilge Hanım telefonu açar ve yutkunarak alo der. Ses gelmez. Tekrar alo der. Yine ses gelmez. Kapatır. Telefon anında yeniden çalar. Sert bir şekilde alo diyerek telefonu açar. Çok ince bir ses. Navanla el kurbanuz şeytan der. Ve telefon aniden hattan düşer. O sırada salondan çok büyük bir ses gelir. Bilge Hanım salona gittiğinde ne görsün? Bir sürü siyah giyimli adam kafalarını öne gerice hızlıca sallıyorlar. Yerde bir pentagram ve yanında her yeri kanla dolu Ceyda. Hepsi birden kafalarını öne geriye hızlıca sallayıp garip bir dilde dua ediyorlardı. Bir süre sonra 6 adet siyah giyimli adam Ceyda'yı kaldığı pentagramın üstüne koydular. Ceyda pentagrama giderken annesi Bilge Hanım'a Emne var el kurban şeytan der. Siyah giyimli varlıklar Ceyda'dan sonra Bilge Hanım'a doğru yönelirler. Bilge Hanım çığlık atmak ister ama atamaz. Tepki vermek ister ama veremez. Siyahlıklar etrafını sağar ve o siyah varlıkların varlığını iliklerinde hisseder. Ancak sizin de tahmin edeceğiniz gibi bu bir halüsinasyondur. Kendine geldiğinde telefon yerinde sapasağlam durmaktadır. Derin bir oh çeker. Dinlenmek için kendisini koltuğa atar. Okula dönecek olursak Ceyda yine uyuyordu. Ders Türk dili ve edebiyatıdır. Hoca yoklama alır ve Ceyda'nın adını söyler. Ama Ceyda cevap vermez. Ceyda yok mu? Burada ama beşik sallamış bütün gece herhalde. Tüm sınıf esprim trakıntısı gibi olan cümleye güler. Ceyda ise başını hafif kaldırıp yorgun gözleriyle Yasin'e doğru bakar. 3 saniye kadar bakışırlar. Sonrasında Yasin'in yüzü simsiyah olup gözleri kırmızıya dönüşür. Ceyda artık bu durumuna alışmıştır. Sadece gözünü başka bir yana doğru çevirir ve hocaya buradayım hocam. İzninizle uyumak istiyorum der ve hocanın cevabını beklemeye başlar. Ama cevap Yasin'den gelir. Bak uyuyabilir miyim hocam da değil. İzninizle uyumak istiyorum hocam. Uyu kızım. Hocam ayıp ama bu yaptığınız. Daha geçen hafta Mete uyuyor diye sırtından soğuk su dökmüştünüz. O sırada daha fazla dayanamayan Azra araya girdi. Ağlama be. Oo avukat hanım konuştu.
Çocuklar kesin kavgaya. Geçen hafta ders işlemiştim. Bugün işlemeyeceğim. Bugün salı, yarın çarşamba, sonra perşembe ve cuma. Okulların kapanmasına kalmış 3 gün. Uyuyun istediğiniz kadar ama tabii yazın üniversite sınavına çalışacağınıza söz verirseniz. Söz veriyorum hocam. Efe, hedef neresi? Boğaziçi İngiliz Dili ve Edebiyatı hocam. Hadi bakalım inşallah. Senin hedef neresi Nilay? Akdeniz Üniversitesi hocam. Güzel. Peki bölüm? Hangisi olursa hocam ama Akdeniz olsun. Hadi bakalım inşallah ama çabuk karar ver. Bölümünü iyi araştırmalı yap. Tamam hocam. Senin Mete? Uludağ hocam. Benim de ne olursa olsun Uludağ olsun. Neden? Hocam kuzenim Levent de oraya hedefledik biz. Peki inşallah sen Ceyda? Ceyda kafasını kaldırır tam cevap verecektir ki Yasin oradan lafa attı. Hacettepe Tıp, Uyku Bozukluğu Fakültesi. Bilmiyorum var mı öyle bir bölüm acaba? Ceyda güler ve cevap verir. Anadolu Üniversitesi veya Osman Gazi Üniversitesi olursa çok iyi olur. Ama ben bölüme göre karar vereceğim. Yasin kısık sesle. Anadolu'da veya Osman Gazi uyku bozukluğu bölümü yok der. Ancak sınıfta kimse olmadığı için ses çok duyulur. Daha sonrasında bunun farkına varan Yasin sahteden öksürerek durumu kapatmak ister. Dersin sonunda aynı zamanda okulun sonunda Azra hemen Yasin'in yanına gidip Yasin'e hesap sorar. Ya sen ne kadar yüzsüzsün ya. Ne oldu avukat hanım beğenemedin mi? Beğenemediysen bölüm değiştir. Dil sınavından hukuk tutturamazsın. Ulan kız dün gece uyuyamamış. Sen gelmişsin burada kızla dalga geçiyorsun utanmaz. Ah yazık. Burak da az mesajlar saymış o zaman. Sen var ya sen. Gördüğüm en adi pisliksin. Ya kızım sana ne oldu? Kız bir şey diyor mu? Kanka gel gidelim. Hadi boş ver ben kızgın veya sinirli falan değilim. Güle güle Azra. Bay bay. Bu burada kalmayacak. Ceyda'nın zoruyla bölgeden uzaklaşır. Yakın arkadaşlarına dönüp çattık ya diyerek çantasının sırtına alır. Okul bahçesinde ise Ceyda, Azra, Buse ve Dilara bu olayları tartışıyorlardır. Yüzsüzü görüyor musunuz? Kanka onun huyu bu ne yapalım? Kanka bana onu savunma Allah aşkına. Kanka savunmuyorum. Huyunun bu olduğunu söyledim. Bu arada araya gireceğim ama Burak kim? Derin bir öfkeyle diyerek çocukluk aşkım. Yıllar sonra 3 ay önce ben Yasin'le çıkıyorken yine karşıma çıktı. Yasin bana Burak'a güvenmediğini söylemişti. Ben güvenmiştim. Bir süre sonra artık Burak'la Yasin'den daha fazla takılmaya başladım. Aklımı karıştırdı. Burak için Yasin'i terk ettim ben de ama sonra pişman oldum. Ama son pişmanlık fayda etmez. Onun garezi bana normal olarak. Aldatıldığı için yapıyor bunları. Onu da anlıyorum ama suçlu benim. Ve siz de çok bu çocukla dalaşmayın. Ricamdır sizden. Hadi evlere dağılalım. Herkes birbiriyle vedalaşır. Herkes okul kapısına doğru yönelirken Azra okulun içine doğru girer. Kız nereye Azra? Aman okula tuvalete gidiyorum. Çok sıkıştım eve kadar dayanamam. Kanka evin 3 adımlık mesafede. Harbiden okul evinden daha uzak. Biliyorum da hocaya da sormam gereken özel bir şey var kızlar ben kaçtım aman. Kızlar gülerek okul dışına çıkarlar ve Ceyda ise bu ilk defa gülümser. Azra koşa koşa öğretmenler odasına gider ve din hocaları Murat Hoca'yı arar. Ancak Murat Hoca'yı bulamaz. O sırada kursa kalan 12. sınıf öğrencilerine fotokopi çektiren Faruk Hoca'yı görür. Hocam Murat Hoca burada mı? Yok kızım öğle arasında dersi bitmişti onun. O zaman çıktı gitti. Tamamdır hocam sağ olun. Hayırdır Murat Hoca'yla ne işin var? Flash belleğim onda kaldı da onu soracaktım. Yarın okuldaysanız o zaman sorarsın. Tamam hocam öyle yaparım. O zaman hadi iyi dersler size sağ olun. Azra hazır okul içine girmişken bir de tuvalet ihtiyacını karşılar. Ellerini yıkar tam kapıdan dışarı çıkacaktır ki Yasin ve arkadaşlarının konuşmasına tanık olur. Yasin aynen arkadaşlarına şunları söyler. Oğlum bunlar daha başlangıç. İliklerine rüyasına kadar gireceğim ben onun. Görecek o nasıl bir duyguymuş bir insan duygularıyla oynamak. Burnundan getireceğim oğlum onun. Doğduğuna pişman olacak. Bunlar ne ki? Bugünkü halini gördünüz değil mi? Her şey çok daha berbat olacak. Üçüncü gün. Azra duydukları karşısında dehşete düşer. Ceyda'nın bu kötü halleri Yasin'in yaptığı bir büyünün sonucu muydu yoksa? Dualar ede ede evin yolunu tuttu. Ev yolunda Azra'nın telefonu çaldı. Arayan Ceyda'ydı. Kızlar Sazanova Parkı'na gitmeye karar vermişlerdi. Bu yüzden Azra'nın da gelmesi için ona haber vermişlerdi. Ceyda. Kanka, biz Sazova'ya geçiyoruz. Sen de gelecek misin? Tamam kanka geliyorum ama herkes dağıldığında seninle özel bir şeyler konuşmam gerek olur mu? Olur kanka ne hakkında? Kanka telefonda bahsedemem. Yüz yüze konuşuruz. Tamam kanka hadi öptüm. Azra Sazova'ya doğru yola çıkar. İşini bitiren Bilge Hanım da parasını alıp evine doğru yola çıkar. Eşi Hasan Bey'i arar. O da işten çıkmış ve Estram ile eve doğru ilerlemektedir. Aşkım ben çıktım işten eve gidiyorum. Şimdi otobüsteyim. Tamam ben de şimdi tramvaya bindim. Ben de en geç yarım saate evdeyim hayatım. Tamam hayatım hadi görüşürüz evde. Tamam görüşürüz bay bay. Hasan Bey tramvaya biner. Hiç boş koltuk yoktur. Orada orta kapının oradaki ikili koltukta oturan peçeli bir kadının oturduğu koltuğun yanındaki direğe tutarak yolculuğuna başlar. Tramvay kalkmış ilerliyordu ki bir anda durdu. İki lise öğrencisi bindi ve Hasan Bey'in durduğu direğin yanına geldiler. Aralarından birisi amca koltuğa oturabilir miyiz? Yorgunuz da kusura bakmazsan dediler.
Hasan Bey kafasını koltuklara çevirdi. O bindiğinde o koltuklarda peçeli iki kadın oturuyorlardı ancak artık oturmuyorlardı. Belki de hiç oturmamışlardı. Hasan Bey gülümseyerek "Tabii ki gençler oturun." Gençler Hasan Bey'e teşekkür etti ve koltuğa oturmuşlar. Hasan Bey ise bu olayı yorgunluğuna vurmuştu. Ancak lanet veya halüsinasyonlar bütün aileyi hatta o eve giren herkesi etkisi altına almış ve işin içinden çıkılamayacak duruma getirmişti. Ceyda ve arkadaşları Sazova'da gezindikten sonra eve dönmeye karar verirler. Azra kanka sen benimle bir şey konuşacaktın. Azra biraz düşündükten sonra kanka önemli bir şey değil boş ver. Telefonda söyleyemem çok önemli diyordun. Ya kanka bu Yasin'le alakalıydı. Sonra sen bu olayı kurcalamayın deyince ben de söylememeye karar verdim. Tamam kanka sen bilirsin. Dediğim gibi kapatın bu defteri. Çünkü onun için benim defterim kapandı. Emin misin? Bilmem ki. Aha. Neyse hadi evlere dağılalım. Ceyda eve gelmiş çantasını bir tarafa fırlatarak kendisini yatağa atmıştı. Çok yorgundu ve yorgunluk hiç normal değildi. Gözlerini kapatır kapatmaz uyudu. Rüya gördü normal olarak. Rüyasında bir uçurumun eşiğindeydi. İleri gitse ölecek, geri gitse kurtulacaktı. Geri gitmeye gücü yoktu. Kendini ne kadar zorlarsa zorlasın geri gidemiyordu. Kilitlendiğini sanmıştı. Bu yüzden deneme amaçlı kendisi hafif öne doğru eğdi. Az kalsın düşüyordu. Zor toparladı kendisi. Tüm gücünü toparlayıp kendisini arkaya doğru ittirmeye başladı. Hareket dahi edemiyordu. Artık dayanacak gücü kalmamıştı. Ayakta da duramıyordu. Gözleri karardı ve uçurumdan aşağıya düştü. Yere düştüğünde garip bir şekilde ayaklarının üzerindeydi ama gözleri kapalıydı. Gözlerini açtı ve karşısında gözleri simsiyah olmuş, yüzünde kırmızı renkle "Wow" harfi yazan Yasin'i gördü. Yasin'in arkasında yüze yakın siyah giyimli varlık yani cin vardı. Bunlar daha başlangıç. İliklerine, rüyana kadar gireceğim ben senin. Göreceksin nasıl bir duygumuş. Bir insanın duygularıyla oynamak. Burnundan getireceğim kızım senin. Doğduğuna pişman olacaksın. Bunlar ne ki? Bugünkü halini gördün değil mi? Her şey çok berbat olacak. Daha sonra arkasında cin ordusu Ceyda'nın üzerine yüklenerek onu bir tepeden daha aşağıya atar. O sırada Bilge Hanım eve gelir. Bilge Hanım'ın kapıyı kapatma sesiyle Ceyda da uyanır ama sıkıntı şudur. Ceyda gözlerini açtığında tavanla arasında neredeyse 5 santim kadar vardır. Gözlerini açar açmaz çok şiddetli bir biçimde yatağa düşer. Bu olay ona o kadar normal gelir ki sadece gerinir ve yataktan çıkar. Annesiyle görüşür. O sırada babası gelir. Onunla da görüşür. Sonra herkes işlerinin başına geçer. Ceyda telefonunla oynamaya, Bilge Hanım mutfağa yemek hazırlamaya, Hasan Bey ise telefonun başına geçer. Yemek hazırlanmaz. Ailede inanılmaz büyük bir tembellik başlamıştır. Bu yüzden dışarıdan yemek söylerler. Yemeği yedikten sonra Hasan Bey sakallarını kesmek için mutfakta bulunan tıraş makinesini aramaya mutfağa gelmiştir. O sırada Bilge Hanım, "Hasan Bey çok kötüyüm. Neyim var canım? Sürekli halüsinasyonlar görüyorum. Birkaç siyahlı adam Ceyda'yı kaçırıyorlar." "Siyahlı adamlar mı?" Biraz bekledikten sonra bugün otobüsteyken ben de onlara benzer bir şeyler yaşadım aslında. Dur biraz. Benim askerlikten bir arkadaşım var. Hüttam kendisi. Daha devam ederse bu olaylar en kısa sürede kendisini çağırırız. Tamam. Hasan Bey korku filmleri izlemeyi severdi ve bu korku filmlerinde genel olarak insanlar olabildiğince bu konuları uzattıkları için işin kötü sonu biterdi. Bunun bilincinde olan Hasan Bey onları mahvetmek istemediği için en kısa sürede Hüttam arkadaşıyla irtibata geçmenin daha mantıklı olabileceğini düşünürdü. Lakin bu düşüncesi bu gece icraata dökülecek ve Hasan Bey askerlik arkadaşı Bursalı Remzi'yi Eskişehir'e davet edecektir. Zira kendisi tuvalete gidip tıraş olurken sabah Beren'in gördüklerinin aynısını görmüş, lakin Beren için bunlar yalnızca kendisinin gördüğü halüsinasyonlar iken Hasan Bey ve ailesi için bir mesaj görevi görüyordu. Hasan Bey yılanlardan korkmuştu ancak sakin bir ses tonuyla eşi Bilge Hanım'ı çağırıp Bilge Hanım'ın gördüğü şeylerin bunlarla bir alakası olup olmadığını öğrenmek istedi. Bilge, bu görünenlerle senin gördüklerin arasında bir bağlantı var mı? Bilmiyorum ama ben Büşra'yı annemlere göndereyim. Sen de arkadaşını çağır buraya gelsin. Her şey çözülsün bu akşam. Büyü mü cin musallatı mı çözülsün. Ceyda 2 gündür uyuyamıyor. Çok kötü kız. Lütfen. Tamam sen annene haber ver. Ceyda'yı da çağır bana gelsin hemen. Tamam bey. Bilge Hanım tuvaletten dışarı çıkar. Ceyda'yı tuvalete babasının yanına gönderir. Bilge Hanım ise annesiyle görüşür. Ceyda lavaboya gelir. Ceyda kızım sana bir şey göstereceğim. Hasan Bey kapakları açar, çürümüş yumurtalar ve yılanlar hala oradadır. Bunların senin birkaç gündür gördüklerin ve yaşadıklarına bir alakası var mı? Ceyda oturup ağlamaya başlar. Baba, çok korkuyorum. Korkma yavrum. Benim bir arkadaşım var Hüttam. Onu çağıracağım, o kurtaracak bizi. Annemle konuştum. Büşra gelebilir dedi. Tamam Ceyda. Kızım kalk kardeşine sen söyle. Ben de o sırada Remzi'yi arayayım. Ceyda elini yüzüne yıkar, kendisine şekil düzen verir ve kardeşi Büşra'yı anneannesinin evine götürür. Normal şartlarda iki evin arası 25 dakikadır ancak Ceyda 3,5 saat geçmesine rağmen hala eve geri dönmemiştir. Ailesi anneannesiyle oturup hasret giderdiğini düşünür.
Yani olayı iyiye yorar. Sonunda zil çalar. Gelen Bursalı Remzi Hoca'dır. Acilen eşyalarını toplayıp Eskişehir'e gelmiştir. Bu iş bu gece çözülecektir. Biraz hasret giderirler. İki eski asker arkadaşı. Sonrasında Hasan Bey şöyle söyler. Remzi kardeşim, bizim evde bir şeyler var. Bir şeyler dönüyor bu evde. Hissedebiliyorum Hasan. Burada olmamdan rahatsız olan varlıklar var. Gördüğün şeyleri nerede görmüştün? Sen bir göster hele bana. Hasan Remzi'yi alıp lavaboya götürür. Tüm aile oraya toplanır. Çürümüş yumurtalar, yılanlar halen oradadır. Yılanlar bir şeyler fısıldamaktadır. Ne diyor bu yılanlar? Navannael kurbanüs şeytan. O ne demek? Kadim bir dilde kurbanüs şeytana gidin diyor. Burası neresi? Hatırladığım kadarıyla bir orman. Konumu buraya uzak ve gecenin bir vakti oraya gitmek çok tehlikelidir. Hedefimiz yarına kadar bu cinlerin sizlere saldırmasını engellemek. Saldırıları boşa çıkartmak. Her şey kurbanüs şeytanda çözülecek.